Türkiye'den herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bugün harika bir bebek patiğiyle karşınızdayım. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Minicik minicik ayaklara şeker mi şeker bir patik yaptım. Hem de bu patiği çok sevdim. Neden çok sevdim? Çünkü çok kolay, tam bana göre. Kolay örgülere bayılıyorum. Umarım siz de çok seviyorsunuzdur. Kolay olsun, çabuk bitsin ama çok şık ve güzel olsun. Daha ne olsun? Bu patik de tam onlardan biri. Bir kere eksiltme yapmıyoruz. Arttırma yapmıyoruz. Böyle dümdüz küçücük, zaten küçücük ayağı ne olacak? Küçücük bir parça örgü örüyoruz ve karşılığında bu patiği elde ediyoruz. Hem de öyle bir ip kullandım ki Nako Lollipop kullandım. Adı gibi şeker, yani lollipop şekeri gibi. Böyle kendinden çizgiler yapıyor, böyle çizgi desenleri yapıyor. Ben uğraşmıyorum. Normalde bunu yapmak için, böyle renk değişiklikleri için, her bir renk için bir sürü ip almam lazım. Her renk değiştirdiğimde ipi değiştirmem lazım. Bunlarla kim uğraşacak? Tabii ki biz değil. En güzeli, en kolayı. O yüzden Nako Lollipop yünümü aldım, ipimi aldım ve onunla bu patiği ördüm. Şimdi etiketine bakıyoruz çünkü ona göre başlıyoruz. 3,5-4 numara şişle örün deniyor. Ben 3 numara şişle ördüm. Neden? Patikte esneme payı çok olduğu için ayakta böyle gevşek gevşek durmasını sevmiyorum ben. O yüzden mutlaka patiklerde hep böyle bir numara ya da yarım numara düşük kullanıyorum ki ayakta böyle daha derli toplu duruyor, daha güzel duruyor. Onun için 3 numara şişle öreceğim. Bu arada size renk kodunu da vermek istiyorum. Aynı rengi yapmak isterseniz ki Lollipop'un çok güzel renkleri var. Gittiğinizde göreceksiniz, böyle almaya gittiğinizde. Ben hangi numarayı kullandım? 80.440. Eğer bunu çok beğendiyseniz bunu kullanabilirsiniz. Ben patiğin bir tekini ördüm size göstermek için. Şimdi ikinciyi de sizle beraber öreceğiz. Burada bu ipi kullanacaksanız size bir püf noktası göstermek istiyorum. Nedir o? İpim krem renginden başlamıştı. Kavun içiye geçti, kreme geçti. Zaten söylediğim gibi kendi kendine geçişleri yapıyor. Bu çizgileri kendi oluşturuyor. En son patiği bitirdiğimde de bu renkteydi. Şimdi tekrar kreme gelmeliyim ki ikinci patiği yapabileyim. Onun için biraz yünümü sardırdım şöyle ipimi. Ve krem renge geldim. İkinci patiği de krem renkten başlamış olacağım. Bu ayırdığım ipleri de sakın atmıyoruz. İp değerli. Aman ha, böyle oyuncaklarda falan kullanıyorum ben. Çok güzel oluyor. Şimdi patiğimiz bilek kısmından başlıyor. Bu patik 3-6 aylık bir bebek için ideal ölçülerde. Lollipop yünle ve 3 numarada şişle 40 ilmek atıyorum. Tam 40 ilmek. Eğer ki yeni doğana yapacaksanız 2 ilmek azaltın. Daha büyük bir bebeğe yapacaksanız 2 ilmek arttırın. Patiklerde genelde ikişer ikişer yapıyoruz ilmek atmaları. 40 ilmeği atıyorum ve ilk sırayı ters örgü olarak örüyorum. İlk sırayı ters örgü ördükten sonra bakın ipim kavun içiye geçti bile. Aynı burada olduğu gibi aynı şekilde devam ediyor yani. Şimdi ne yapıyoruz? Burada da gördüğünüz gibi lastik örgü öreceğim. İsterseniz bunu biraz daha uzun yapıp katlayabilirsiniz. Böyle konç gibi duracaktır. Daha bot gibi görünecektir. Şöyle ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz lastik örgü yapıyoruz. Diğer yüze geçtiğimizde de yine tersin üzerine ters, düzün üzerine düz olmak üzere lastik örgümüze devam ediyoruz. Şimdi tam tamına 12 sıra lastik örgü öreceğim.
12 sıra ördüm. Bunu nasıl sayıyoruz? Ben bunlara V diyorum. Bakın V gibi duruyor değil mi? İşte o V'lerin deliklerini sayıyorum. Tam 12 sıra ördük. Şimdi patikte de göreceğiniz gibi lastikten sonra bir genişleme var. Ama arttırma yapmayacağız demiştik. Bu nasıl oldu? Şimdi burada da size göstereceğim. Yalancı Selanik örüyoruz. Evet, aynı lastik örer gibi yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği düz örgü örer gibi değil, altından şurada delik var ya, hani V diyorum ya ben. O V'lerin deliğine şişimi sokuyorum. Oraya batarak örüyorum. Bakın, ilmeği oradan çıkartıyorum. Bir ters örüyorum aynı lastik örer gibi. Bir düz öreceğim yine, ama düzü ilmeğin şöyle soldan çaprazlama değil de alttaki deliğe batıp düz örgü örüyorum. Tek yaptığım bu. Yalancı Selanik dediğimizde bu. Bir ters, bir düz örüyoruz ama alttaki deliğe batıp ilmeği çıkartıyoruz. İşte yalancı Selanik böyle oluyor. Bir ters ördük. Yine düz örgü öreceğiz. Çaprazdan değil, tam alttaki deliğe şişi sokuyorum. Şöyle arkadan da görebilirsiniz. Şişe ipimi atıyorum ve çekiyorum. İşte olay bu kadar basit. Yalancı Selanik sayesinde hiç arttırma yapmadan örgüm genişleyecek. Son ilmeğimizi de örelim. Diğer yüze geçtiğimizde yine aynı şekilde, bundan sonra zaten hep aynı şekilde öreceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz öreceğim kısmı yine alttaki deliğe batarak örüyorum. Bir ters, bir düz, ama alttaki düzler alttaki deliğe batarak. İşte şurada gördüğünüz gibi. Hiçbir arttırma yapmadığım halde bakın örgüm nasıl genişledi. Gördünüz mü? Tam tamına 14 sıra yalancı Selanik ördüm. Yine bu V'leri sayıyoruz. Bakın şöyle tam 14 sıra. Santim olarak da ölçü vermem gerekirse şöyle boyuna 9 santim. Enine de en geniş yerini vereyim size ölçü olarak, 17 santim. 3-6 aylık bebek için çok ideal bir ölçü lollipop iplikle. Şimdi ne yapıyoruz? Artık bitiriyoruz. Patiğimizin örgüsü bu kadar. İşte patiğimiz bitti bile. Bu kadar basit. Söylediğim gibi hiç arttırma eksiltme yapmadan, hiç ip değiştirmeden, renk değişimi yapmadan, kendi kendine büyüyen, kendi kendine renk değiştiren bir patiğimiz oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle ikiye katlıyorum. Gördüğünüz gibi şu kısmı boylu boyunca dikeceğim. İçeriden dikecekseniz diğer yüzünü kullanın. Ben ön yüzünden gizli dikiş yaparak gideceğim. Gizli dikişi de nasıl yapıyorduk? Şöyle ipimi geçiriyorum. Şurada o V dediklerimin arasından geçiriyorum iğnemi. Şöyle tam V'nin ortasından. Ve diğer taraftan da aynı şekilde diğer V'nin ortasına geçiriyorum. Böyle böyle sonuna kadar gidiyoruz. Ama dediğim gibi tersinden de düzgünce dikebilirsiniz. İşte topuk kısmını dikmiş olduk. Şimdi sıra geldi taban kısmına. Taban kısmını tersten dikeceğim. Şöyle, o yüzden tersini çeviriyorum. Bakın içeride de gayet düzgün, hiçbir potluk yapmadı. Şöyle
Tam burun ucunda şu kadar boşluk kalana kadar dümdüz dikeceğim. O burun kısmında ufak bir numaramız var. Oraya gelene kadar karşılıklı olarak dikiyorum. Burada da tam uçlardan şöyle karşılıklı dikerseniz bakın, o da hiç potluk yapmayacaktır. Bebişinizin ayaklarına patik hiç batmayacak. Bakın şöyle tam karşılıklı alın. Böylece çok düzgün bir dikiş olacaktır. İşte burun kısmına geldik. Bu kısmı da dümdüz dikersem böyle sipsivri bir şey olacak. Onu yapmıyorum. Bakın burada patikte de gördüğünüz gibi yuvarlak, orası yuvarlanıyor. Orayı böyle ufacık bir dikiş hilesiyle veriyoruz. Ne yapıyoruz? Şurada uçlarına yine teller gibi iğnemi, bakın tam uçlarına, şöyle o deliklere teller gibi iğnemi geçiriyorum. Şöyle sonuna kadar. Ve ipimi çekiyorum ve orayı büzdürüyorum. İşte bu kadar. Bakın nasıl yuvarlandı, gördünüz mü? İşte bu kadar kolay. Şu ortada kalan hafif boşluğu da diktik mi patiğimiz tamamdır. İşte dikişimiz de bitti. Bakın yumuşacık, burada da hiç potluk yok. Şimdi ters çevirelim. Ve patiğimizi minnoş minnoş minicik ayaklara geçirelim. Burada minicik bir ayak yok ama onun mankeni var. En azından ona geçirelim. İşte minicik minicik ayaklara harika renkli mi renkli, şeker mi şeker patiklerimiz hazır. Dediğim kadar varmış değil mi? Çabucak yaptık, ördük ve minicik ayaklara geçirdik bile. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.